Bazen her şeyin kontrolünüzde olduğunu sanırsınız. Kendi eviniz, kendi kurallarınız, kendi zamanınız. Kimse sizi rahatsız etmiyor. Kimse size karışmıyor. Ve bu başta özgürlük gibi gelir. Ama sonra fark ettirmeden bir şeyler eksilmeye başlar. Kendi dünyanızın sessizliği önce huzur gibi gelirken, günün birinde artık kimsenin sizi aramadığını fark edersiniz. Evinizdeki dağınıklık sadece eşyaların değil, zihninizin de bir temsiline dönüşür. Bir sabah uyanırsınız ve yorgunluğun nedeni uyku eksikliği değilmiş gibi gelir. Sanki içinizden bir şeyler çekilmiş. Sanki yalnızlık artık bir seçim değilmiş gibi. Yalnız yaşamak, güçlü olmak, kendine yetmek, kendi iç sesini dinleyebilmek demektir. Ama bu güç, yanlış yönetildiğinde sizi fark ettirmeden içeriden çürütmeye başlar. Çünkü yalnızlık sadece kalabalıklardan uzak olmak değildir. Aynı zamanda kendinize ne kadar yakın olduğunuzun da bir sınavıdır. Bu videoda yalnız yaşamanın görünmeyen yüzünü birlikte inceleyeceğiz. Ama sadece sorunları konuşmak için değil. Çözüm yollarını, Stoacı felsefenin ve modern içsel disiplin anlayışının ışığında adım adım keşfetmek için. Çünkü yalnız yaşarken düşülen hatalar büyük çöküşlerle gelmez. Onlar küçük ama tekrar eden tercihlerle şekillenir. Bugün sadece bir tabağı yıkamamak, yarın bir mesaja geri dönmemek ve zamanla kendi hayatınızın dışına düşmek. Eğer siz de zaman zaman kendinizi içten içe tükenmiş ama nedenini koyamamış biri gibi hissediyorsanız, bu içerik size kendinizi yeniden hatırlatacak. İçinizde hala sağlam duran tarafları ayağa kaldıracak. Çünkü mesele yalnız yaşamak değil. Mesele yalnızken bile kendinizle sağlam kalabilmek. Bu noktada sizden küçük ama etkili bir destek isteyeceğim. Bu video, belki de yalnızlığı sessizce yaşayan başka birine ulaşabilir. Eğer bu içerik size dokunuyorsa, beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilir, kanalımıza abone olarak içsel yolculuğumuzda bizimle birlikte yürüyebilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve içten bir soruyla başlayın. Bu sessizliği ben mi seçtim, yoksa sessizlik beni mi ele geçirdi? Hazırsanız, o sessiz çöküşü adım adım çözüme dönüştürmeye başlıyoruz. İnsan bazen kendini kaybettiğini, ancak çevresi darmadağın olduğunda fark eder. Yalnız yaşayan biri için ev, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda zihnin bir yansımasıdır. Yerde duran kirli bir çorap, tezgahta biriken bulaşıklar ya da günlerdir yerinden kıpırdamamış bir sandalye. Bunların hiçbiri sadece eşya değildir. Bunlar, zihninizde sessizce büyüyen dağınıklığın evdeki iz düşümüdür. Yalnızken kimse sizi eleştirmez. Kimse neden toplamıyorsun demez. Ve zamanla dağınıklık sadece görsel bir bozulma değil, duygusal bir çöküş haline gelir. Çünkü çevrenizi düzenlemek sadece dışarıya değil, kendinize verdiğiniz değerin bir ifadesidir. Evde her şeyin kontrolden çıkmasıyla birlikte zaman duygusu bozulur. Günler akmaya devam eder ama ne yaptığınızın, nereye vardığınızın farkına varmazsınız. Sabahları yatağınızı toplamadan çıkarsınız. Çünkü zaten görecek kimse yoktur. Ama işte tam da burada fark edilmez bir boşluk başlar. Görünmeyen tanık artık sizsiniz. Ve kendinize bile özen göstermemeye başladığınızda içinizde bir şeyler eksilmeye başlar. Stoacı filozof Epiktetos der ki, dışını düzene sokamayan, içini de kolay kolay yönetemez. Bu söz, yalnız yaşayan insanlar için daha da derin bir anlam taşır. Çünkü sizin için bir sabah yatağınızı toplamak sadece bir eylem değil. Ben bu hayata hala ciddiyetle katılıyorum demenin sessiz ama kararlı bir ilanıdır. Evinizin karmaşası ne kadar büyürse, zihninizdeki berraklık da o kadar silikleşir. Bir şey ararsınız ama bulamazsınız. Zaman akar ama neyle meşgul olduğunuzu hatırlamazsınız. Motivasyon kaybolur çünkü başlangıç noktası bile görünmez hale gelmiştir. Bu durum sadece zihinsel değil, fizyolojik olarak da sizi etkiler. Araştırmalar, düzensiz yaşam alanlarında bulunan insanların stres hormonlarının yüksek olduğunu gösteriyor. Yani farkında olmadan eviniz, sizi tetikte tutan bir stres alanına dönüşüyor. Ve yalnız olduğunuz için bu stresin kaynağını kendinizle ilişkilendirmekte zorlanıyorsunuz. Ama bu döngü kırılabilir.
Ve bunun için büyük bir temizlik günü ya da radikal değişimlere ihtiyacınız yok. Küçük ve kararlı adımlar, yalnızlıkla baş etmenin en etkili yollarındandır. Her gün sadece bir köşeyi düzenlemek. Küçük bir alışkanlığı geri kazanmak. Bu, hayatım kontrolümde mesajını zihninize tekrar tekrar vermek demektir. Örneğin, 2 dakikada yapılabilecek işleri hemen yapma alışkanlığı. Bir çayı demledikten sonra bardağı hemen yıkamak, çamaşır makinesinden çıkanları bekletmeden yerleştirmek, çöpü dolmadan önce boşaltmak. Tüm bunlar küçük görünebilir. Ama yalnız yaşarken sizi kendinize bağlayan yegane bağlardır. Yalnız kalmak, disiplinsizlikle birleştiğinde zamanla bir çöküşe dönüşür. Çünkü dış dünya sizi toparlamaya zorlamaz. Bu sorumluluk yalnızca size aittir. Ve bu sorumluluk, eğer sevilerek yerine getirilmezse, giderek bir yük gibi hissedilir. Ama şunu unutmayın, düzen bir zorlama değil, bir saygı biçimidir. Kendinize duyduğunuz saygının, kurduğunuz yaşamın değerine olan inancınızın. Bugün sadece bir sandalyeyi düzeltin, sadece yatağınızı toplayın. Çünkü bu küçük düzen, zihninizde büyük bir alan açacaktır. Ve yalnızlık artık sessiz bir düşüş değil, yeniden yapılanmanın başlangıcı olabilir. Bazı yorgunluklar vardır ki, ne uyumakla geçer, ne kahveyle bastırılır. O yorgunluk, içinizde bir yerlerde başlar. Sabah alarmı çaldığında kalkmak istemezsiniz ama fiziksel bir hastalık da yoktur ortada. Yemek yersiniz ama doymazsınız. Uykudan kalkarsınız ama dinlenmiş hissetmezsiniz. İşte bu, bedenin değil, bedene ihmalin yorgunluğudur. Yalnız yaşarken, bedenin ritmini kaybetmek çok kolaydır. Çünkü sizi uyaracak kimse yoktur. Gece kaçta yattığınız, sabah kaçta kalktığınız, ne yediğiniz ya da kaç gündür hiç hareket etmediğiniz. Tüm bu detaylar görünmez hale gelir. Ve tam da bu yüzden beden size sessiz bir dille isyan etmeye başlar. Ama biz genelde bu sesi görmezden geliriz. Kendimize sadece biraz yorgunum deriz. Oysa yorgun değilsiniz. Ritminiz bozuldu. Bedeni ihmal etmek sadece fiziksel bir sorumsuzluk değil, aynı zamanda zihinsel dengenin de kaybıdır. Marcus Aurelius şöyle der: bedenine iyi bak. Çünkü onu ihmal etmek, düşüncelerini de bulanıklaştırır. Ve yalnız yaşarken bu bulanıklık fark edilmeden derinleşir. Bedenin ilk çöküşü uykuda başlar. Başta birkaç geç yatma, birkaç sabah ertelenmiş alarm. Ama bir süre sonra biyolojik saatiniz karışır. Uykusuzlukla birlikte ruh haliniz bozulur, dikkatiniz dağılır, küçük problemler bile koca bir dağa dönüşür. Çünkü uyku sadece bedenin değil, zihnin de kendini onardığı kutsal bir süreçtir. Yalnızsanız size erken yat diyecek kimse olmayabilir. Ama yaşam kalitenizin direği tam da bu küçük alışkanlıklarla şekillenir. Aynı şey beslenme için de geçerli. Karnınız acıktığında ne varsa onu yerim mantığı zamanla bir yaşam tarzına dönüşür. Fast food, dondurulmuş yiyecekler, atlanan öğünler. İlk başta kolay ve pratik gelir. Ama fark etmeden enerji düşer, konsantrasyon kaybolur, ruh hali dengesizleşir. Çünkü beden aldığınız yakıta göre çalışır. Ve yalnız yaşarken bu yakıt çoğu zaman ne bulursam olur. Ama unutmayın, tabağınızdaki yemek kendinize verdiğiniz önemin sessiz bir ifadesidir. Ve belki de en çok ihmal edilen alan, hareket. Yalnızsanız biriyle buluşmak için dışarı çıkmazsınız. Spor salonuna gitmeyi ertelersiniz. Yürüyüşü bir gün, sonra bir gün daha sonraya bırakırsınız. Ama beden hareketsizliğe alışmaz. Beden hareketle var olur. Kaslar, eklemler, hormonlar, hepsi hareketle dengelenir. Ve hareketsizlik sadece vücudu değil, ruhu da tembelleştirir. Egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. Ama hareket etmek zorundasınız. Merdiven çıkmak, evde esneme yapmak, dışarıda kısa bir yürüyüş bile yeterli olabilir. Bu sadece fiziksel bir çaba değil, hayata "ben hala buradayım" deme biçimidir. Yalnızken bedenimizi ihmal etmek çok kolaydır çünkü kimse görmez. Ama esas soru şu: siz kendinizi görüyor musunuz? Yorgunluğunuzun sebebi gerçekten uykusuzluk mu? Yoksa hayatınızın ritmi mi kayboldu? Küçük bir öneri. Bu hafta sadece bir şeyi değiştirin.
Her gün aynı saatte uyanmaya çalışın. Yatağa girmeden 1 saat önce ekranı kapatın. İlk kahvenizi bir bardak suyla değiştirin. Ve her gün 10 dakika yürüyün. Çünkü bu küçük düzenlemeler, yalnız yaşarken kaybettiğiniz ritmi size geri verebilir. Unutmayın, yalnızlık bedeninize sessizce zarar vermez. Siz göz ardı ettikçe beden sesini yükseltir. Ve o ses bir gün tükenmişlik olarak karşınıza çıkar. Bedeninizi ihmal ettiğinizde aslında yaşam enerjinizi ihmal edersiniz. Ve stoacılığın temelinde bu enerji yatar. Kendi doğana uygun yaşamak. Doğanıza uygun yaşamak için önce kendinize iyi bakmalısınız. Çünkü kendine özen gösteren biri, yalnız da olsa sağlam kalır. Yalnızlık sessizdir. Ama bu sessizlikte her şey netleşmez. Bazen bu sessizlik içinde zihin, kendine ait olmayan seslerle dolmaya başlar. Haberler, bildirimler, diziler, podcastler, sosyal medyada kayan sonsuz görseller ve en sonunda bir düşünce bile kuramaz hale gelirsiniz. Bu çağda yalnız yaşamak, dış dünyanın sesinden uzak olmak değil, bu sesleri kimse sizi izlemiyorken bile susturmayı başarmak demektir. Ama çoğu insan bunu yapamaz. Çünkü sessizliğe tahammül edemez. Zihnini gerçekten dinlemek yerine o boşluğu tüketimle doldurur. Yalnız yaşarken bu daha da görünmezleşir. Kimse sizi uyarmadığı için kaç saat ekran başında kaldığınızı fark etmezsiniz. Tek bir dizi bölümüyle başlayıp gecenin bir yarısına kadar ekranın karşısında kalırsınız. Sonra sabah yorgun kalkarsınız, bir şey üretmek istemezsiniz. Ve bu kısır döngü, günler boyu süren bir zihinsel tükenmeye dönüşür. Ama bu tükenmenin adı konmaz. Çünkü kimse görmez, kimse bilmez. Siz bile bunu sadece tembellik sanarsınız. Stoacı felsefe burada bir ayna tutar. Zihin, beden gibi, tembellikle değil, mücadeleyle büyür. Zihin rahat ettikçe değil, zorlandıkça, düşündükçe, sorguladıkça gelişir. Ama ekranlar size sorgulama değil, rahatlatıcı oyalama sunar. Ve bu oyalama, yalnız bir yaşamda kolayca bir alışkanlığa dönüşür. Kendinizi zihinsel olarak geliştirmediğinizde, zamanla aynı düşünceler içinde dönüp durmaya başlarsınız. Her gün aynı şeyleri düşünür, aynı konulara takılır, aynı çözümsüzlük hissiyle baş başa kalırsınız. Ve bir süre sonra, "Neden böyleyim?" diye bile sormamaya başlarsınız. İşte bu noktada en tehlikeli çöküş başlar. Çünkü artık sadece tükenmiş değil, umursamaz da olmuşsunuzdur. Kendinizi geliştirmek bir lüks değilmiş gibi davranmaya başlarsınız. Ama gerçek şu, büyümeyen zihin sadece geride kalmaz. Zamanla kendine bile yabancılaşır. Ve bu sadece bir şeyler okumakla da ilgili değildir. Kimi zaman yeni bir şey öğrenmek, bir tartışmaya girmek, farklı bir fikirle karşılaşmak. Hepsi zihnin kıvılcımıdır. Yalnız yaşarken bu kıvılcım çok kolay sönebilir. Çünkü siz istemediğiniz sürece sizi zorlayan bir şey kalmaz. Ama bu rahatlık huzur değildir. Bu, hareketsizliğe alışmış bir zihnin çürümesidir. Peki bu çöküş nasıl fark edilir? Sabahları hiçbir şey yapmak istemiyorsanız, yeni bir fikir bile artık sizi heyecanlandırmıyorsa, okuduğunuz şeylerin size bir şey katmadığını düşünüyorsanız ve her yeni gün öncekinin tekrarına dönüştüyse, zihniniz susmuş değil, sadece boğulmuştur. Bu noktada yapılacak en doğru şey, küçük ama kararlı bir başlangıçtır. Günde sadece 10 sayfa kitap okumak, yeni bir konuda araştırma yapmak. Yalnızken bile kendinize "Bunu neden yapıyorum?" diye sormak. Bunların hepsi zihninizi tekrar uyandırmanın yoludur. Bu bir yük değil, kendinize verdiğiniz bir şanstır. Unutmayın, tüketmek kolaydır. Ama düşünmek, sorgulamak ve büyümek. İç disiplin isteyen bir iştir. Ve bu disiplin yalnızken kazanılır. Çünkü dışarısı sessiz olduğunda içerideki gürültüyü duymaya başlarsınız. Ve bu gürültüye teslim olmak mı yoksa ona yön vermek mi istediğiniz? Zihninizin kaderini belirler. Şimdi kendinize şunu sorun. Bu günleri sadece geçirmek mi istiyorum yoksa kendimi yeniden inşa etmek mi? Yalnızlık bazen bir seçimdir. Gürültüden uzaklaşmak, kafanızı dinlemek, kendi ritminizi yakalamak için çekildiğiniz bir limandır. Ama bu liman, fırtınalardan koruyan bir yer olmaktan çıkıp,
Hiç kimsenin uğramadığı bir karanlığa dönüşüyorsa, artık huzur değil, boşluk yaşıyorsunuz demektir. Başta güzeldir. Kimse size karışmaz. Kimse sesinizi bölmez. Ama zamanla bu sessizlik büyür. Ve bir sabah uyanırsınız, içinizden kimseye mesaj atmak gelmez. Gün biter, biriyle konuşmadığınız bile aklınıza gelmez. Artık sessizlik tercih değil, alışkanlıktır. Stoacılar insanın doğasının toplulukla geliştiğini söyler. Marcus Aurelius şöyle der: İnsan toplum için doğmuştur. Ayrı yaşamak doğaya aykırıdır. Bu doğallığın içinde bir sorun var gibi görünmez. Ama insan uzun süre kendini sadece kendi sesine maruz bırakırsa, başka fikirleri duymaz, başka duygularla temas etmez ve zamanla sadece kendi düşüncelerinde yankılanır hale gelir. Bu da fark ettirmeden içten içe duygusal izolasyona dönüşür. Yalnız yaşarken en sinsi tehlike budur. İnsanlarla bağ kurmamak değil, bağ kurma ihtiyacını artık hissetmemeye başlamak. Ve bu duyarsızlaşma, benlik saygısını, empatiyi ve umut duygusunu zayıflatır. Çünkü biz başkalarının aynasında kendimizi görerek gelişiriz. Bir kahkahanın içimizde yarattığı titreşim, bir dostun bakışındaki güven. Hepsi varlığımızı bize hatırlatan küçük ama güçlü izlerdir. İzolasyon başladığında bu izler silinmeye başlar. Önce küçük buluşmaları ertelersiniz. Sonra arkadaşlarınızın mesajlarına geç dönmeye başlarsınız. Bir süre sonra size kimse yazmaz. Çünkü siz artık görünmez olmuşsunuzdur. Ama mesele dış dünyadan kopmak değil, kendinizden de kopmaya başlamaktır. Birçok insan yalnız yaşarken buna rahatlık der. Ama bu rahatlık, sosyal becerilerin körelmesine, insan duygularını okuma yetisinin zayıflamasına ve en tehlikelisi, kendi iç sesinin yankısı içinde kaybolmaya yol açar. İnsan sosyal olmak zorunda değil, ama bağ kurmak zorunda. Ve bu bağ, herkesle değil, birkaç kişiyle ama derin olabilir. Çünkü yalnızlık, kalabalık eksikliği değil, anlamlı bağ eksikliğidir. Peki, bu döngü nasıl kırılır? Büyük sosyal planlara gerek yok. Bazen sadece biriyle yürüyüş yapmak, eski bir arkadaşınıza mesaj atmak ya da sadece dışarı çıkıp bir yüzle göz göze gelmek bile yeterlidir. İlk başta zor gelebilir. İçinizde ne gerek var sesi yükselebilir. Ama her sosyal temas, içerideki yalıtımı bir parça söker. Bu yüzden yalnızlık bir armağan değil, doğru yönetilmezse bir unutuşa dönüşür. Kendinizi unutmanıza izin vermeyin. Bağlar kurun. Küçük, gerçek, samimi. Çünkü en sağlam yalnızlık bile arada bir başka birinin sesiyle nefes alır. Bazı insanlar yalnız yaşamayı sonsuz özgürlük olarak tanımlar. İstedikleri saatte uyanırlar. Canları ne isterse onu yerler. Plan yapmazlar, hesap vermezler. Ve tüm bunların adına özgürlük derler. Ama bu gerçekten özgürlük müdür? Yoksa sadece kontrol kaybını süsleyen bir yanılsama mı? Çünkü yalnız yaşarken en tehlikeli şey, kimsenin sizi uyarmıyor olmasıdır. Bu da, kendinizi sınırlamanın ve yönlendirmenin tek sorumlusunun siz olduğunu gösterir. Ve eğer bu sorumluluk alınmazsa, hayat sadece bir serbestlik değil, bir savrulmaya dönüşür. Bir sabah geç kalkarsınız, kahvaltıyı geçiştirirsiniz. Bugünlük idare ederim dersiniz. Ama bugünlük her gün olmaya başladığında hayatınız sessiz bir dağılmaya teslim olur. Stoacı felsefede disiplin, baskı değil, özgürlük aracıdır. Epiktetos şöyle der: özgür olmak isteyen insan, önce kendini kontrol etmeyi öğrenmelidir. Çünkü kendi kendinizi yönetemiyorsanız, özgürlük diye sahiplendiğiniz şey, sizi sessizce içten içe yıpratır. Plan yapmazsınız. Gün nasıl başlar, nasıl biter bilmezsiniz. Yatmadan önce ne yaptığınızı hatırlamazsınız. Sonra ay sonunda hesabınızı kontrol ettiğinizde şaşırırsınız. Bu kadar harcamayı ne zaman yaptım? Ama hiçbiri o anda büyük görünmemiştir. Bir kahve, bir kıyafet, bir paket siparişi. Hepsi küçük tercihlerdir. Ama bu küçük tercihler birleşerek sizi finansal, duygusal ve zihinsel olarak boşaltır. İşte bu noktada disiplin bir zincir değil, öz saygının teminatı haline gelir. Yalnız yaşarken bütçenizi kontrol etmek sadece maddi güvenlik değildir. Bu, kendinize
ben geleceğimi önemsiyorum demenin bir yoludur. Harcamadan önce kendinize sormak. Bu ihtiyaç mı, dürtü mü? Bu soruyu sormak, bir kartı okutmak değil, hayatınızı nereye yönlendirdiğinizi sorgulamaktır. Ve sadece para değil, alışkanlıklarınız da sizi sessizce şekillendirir. Bir gece telefonla oyalanmak, bir sabah egzersizi ertelemek, bir öğün geçiştirmek. Tüm bunlar birikir ve zamanla siz fark etmeden karakterinizi inşa eder. Çünkü alışkanlıklar tekrar ettikçe kimliğe dönüşür. Duke Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, günlük davranışlarımızın neredeyse %45'i bilinçli tercihler değil, otomatik alışkanlıklarımızdır. Yani siz fark etmeden hayatınızı yöneten sistem, sizin zamanında önemsiz gördüğünüz tekrarların sonucudur. Bu yüzden yalnız yaşarken en önemli şey, kendinize görünmeyen bir yapı kurmaktır. Katı kurallar değil ama yön gösteren bir ritim. Her sabah aynı saatte kalkmak, birkaç dakikalık egzersiz yapmak, küçük bir yapılacaklar listesi hazırlamak. Bunlar küçük adımlar gibi görünse de gününüzün iskeletini oluşturur. Disiplin bazen sıkıcı gelir. Ama unutmayın, dağılmanın bedeli düzenin sıkıcılığından çok daha ağırdır. Çünkü bir gün bakarsınız, hayat geçmiş ama siz hiçbir yere varmamışsınız. Ve kendinize bunu itiraf etmek zordur. Ben aslında hep plansızdım ve bu yüzden bu kadar çok savruldum. Yalnız yaşarken disiplininiz yoksa sizi yönlendirecek hiçbir şey kalmaz. Ama eğer içsel bir düzen kurarsanız, yalnızlık bir kayboluş değil, bir inşa süreci olur. Yalnızlık ne iyidir ne kötü. Ona verdiğiniz anlam, nasıl yaşadığınız ve ona nasıl yaklaştığınız. İşte asıl mesele burada başlar. Kimileri yalnızlıktan kaçar, kimileri ona sarılır. Ama çoğu insan onu sadece yaşar. Ne anlar, ne yönetir. Sadece içinde kaybolur. Bu video boyunca yalnız yaşarken düşülen hataları birlikte inceledik. Ama şimdi tüm bu hataların özüne inmenin ve çözümün kapısını aralamanın zamanı geldi. Çünkü yalnızlık bir çöküş değil. Eğer doğru yönetilirse en sağlam kişisel inşanın temelidir. Ama bunun için önce fark etmeniz gereken bir şey var. Hayatınızda ters giden birçok şeyin sebebi dışarıda değil. Ne başka insanlarda, ne şartlarda, ne de geçmişte. Gerçek sebep, küçük seçimlerin toplamında kaybolmak ve bu gidişatı fark etmeden alışmak. Yalnızken kaybettiğiniz şey bir insan değil, bir yapı. Ve o yapıyı kurmadığınızda zihniniz dağılır, bedeniniz yorulur, ruhunuz yavaş yavaş silikleşir. Ama bu bir kader değil. Bu değiştirilebilir bir tablo. Stoacı filozofların sıkça vurguladığı gibi, insan başına gelenlerden değil, onlara verdiği tepkiden sorumludur. Siz de yalnızlıkla savaşıp onu düşman görerek değil, onu yöneterek güç kazanabilirsiniz. Çünkü yalnız yaşamak, sınırları kaldırmak değil, kendinize ait sınırları belirlemektir. Günler birbirine benziyorsa, artık sabahlar size heyecan vermiyorsa, kendinizi sanki otomatik bir sistemde yaşıyormuş gibi hissediyorsanız, bu yalnızlıkla değil, düzensizlikle boğuştuğunuzun işaretidir. Yalnızlığın zehir değil ilaç olabilmesi için kendinize bir ritim vermelisiniz. Zihninizi taze tutacak alışkanlıklar inşa etmelisiniz. Kendinizi ihmal etmeden yaşamalısınız. Ve en önemlisi, hayatınızda anlam inşa edecek küçük ama net hedefler belirlemelisiniz. Bu hedef bir kitap bitirmek olabilir. Her gün 10 dakika yürümek olabilir. Bir dostla ayda bir kahve içmek olabilir. Sabahları yatağınızı toplamak bile olabilir. Ama bunlar basit değil. Bunlar yalnızken kendinize verdiğiniz "ben buradayım" sözleridir. Yalnızlıkla ilgili söylenmemiş büyük bir gerçek var. Yalnız yaşarken yaptığınız şeyler, siz kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacı duymuyorken bile kendinize olan saygınızı belirler. Kendinizi sabote eden biri mi olacaksınız, yoksa kendi iç mimarisini kuran biri mi? Bunu her gün yeniden seçebilirsiniz. Ve o seçim, bir mesajla, bir yürüyüşle, bir nefesle ya da sadece kendinize "bugün kendim için ne yaptım" diye sormakla bile başlayabilir. Unutmayın, kendi hayatınıza sahip çıkmak, büyük devrimlerle değil,
sessiz ama kararlı adımlarla başlar. Ve bu adımları her gün atmaya devam ederseniz, yalnızlık artık sizi değil, siz onu yönetmeye başlarsınız. O zaman yalnız yaşamak bir zayıflık değil, içsel gücün en saf hali olur. Bu videonun size bir adım attırmasını istiyorum. Eğer kendinizle daha sağlam bir ilişki kurma yolunda bir ışık yakabildiysem, beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilir, kanalımıza abone olarak bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye devam edebilirsiniz. Ayrıca yorumlarda sizi en çok etkileyen bölümü paylaşabilirsiniz. Belki bir başkasının yalnızlığında yankı bulur. Çünkü bazen bir kelime, bir insanın yeniden kendini hatırlamasını sağlar. Kendinize dikkat edin ve unutmayın. Yalnızlık bir düşüş değil, doğru kullanıldığında sessiz bir yeniden doğuştur.